Merhaba. Bugün Üsküdar'da Abdülmecid Efendi Köşkü'nde Folya sergisindeyim. Koç Vakfı'nın bir sergisi. Aslında burası Bienal zamanı açılmıştı. Ama ancak şimdi gezebiliyorum. Gezmeye başlayalım. Şöyle göstereyim, böyle ortamda da çekeyim kendimi de. Çok güzel şeyler ama yani. Böyle ortamda gösterince bir de boş köşk. Mehtap Baydu toz ve porselenden üretmiş ve kendi vücudundan parçaların kalıbını almış ve sonra ağaç dallarına falan birleştirmiş. Tabii orkideler gibi gözüküyor dışarıdan ama çok güzel her şekilde. O kadar çok eser var ki ve o kadar güzel şeyler var ki bu mukavva ve kağıtlardan oluşmuş Eva Jospin. Bir tanesi İstanbul silüetiyle, şu köprü ya da labirent şeye benzemiyor mu? Yüzüklerin Efendisi'ndeki böyle şeydeki o cücelerin diyarındaki köprüye benzemiyor mu? Ben ona benzettim işte, hayal gücü. Mekanı böyle göstereyim. Şuradan şu yeşillikler çıkıyor. Yaşam Şaşmaz Erenişi girişte de var. Buradan devamı gelmiş gibi yosunlar falan. Bu büyük geyik bir masa ve metal ve seramiklerden oluşuyor. Bu da ısırgan otuna düşüşmüş bu resmimiz. Bakın şeyleri görüyor musunuz? Kızarıklıkları. Evet, parmağında. Böyle ısırgan otu ısırmış. Devam edeyim. Serginin girişi şu karşıdaki yerde. Burası tam karşısındaki oda. Burada da iki tane küçük iş daha var. Şu fotoğraflar var. İkisi de ayrı sanatçı. Bu kuşu tutan elle ısırgan otlu resim aynı kişinin. Çok fazla insan var. İnsanları tek tek çekmeyeyim, yüzlerini çekmeyeyim diye biraz da böyle havaya kaldırıyorum makineyi. Bunlar da fotoğraf işleri. Fatoş İrven pembe elbise üzerine toplu iğne ve boya. Çok hoşuma gitti. İşte güzellik uğruna neler giymiyoruz. Bu işte devam ediyor. Yaşam Şaşmazer'in işi. Girdim, hemen karşıki odayı size gösterdim. Şu tepedeki iş bir yabancı sanatçının bakır tellerle böyle kuru çiçekler var. Bu da Yaşam Şaşmazer'in. Bu bir seramikten ve metalden bir işti. Kil ve seramik. Şu odaya gireceğim bakalım. Burası gece odası. Şöyle bir sürü eser var. Bakın şeyler çok ilginç zaten. Böyle bayağı bir bitkiler, yumurtalar, yılan kemiği, iskeleti, ejderhalar, böyle kağıtlar, bitkiler. Şuna baktığınız zaman bir kuş ve insan. Kuşun insana saldırması mı yoksa başka bir şey mi? Dönüşmesi mi? Şu kısma da gelip bu tarafa döneceğim. Bakın, bu bir satranç takımı. Tamamen Afrika maskeleri şeklinde bir satranç takımı. Bakın, bu da çok ilginç. Bir sanırım varaklarla yapılmış, dikenlerle birleştirilmiş bir iş. Şunlar güzel, mürekkep gibi geldi bana şu çalışmalar. Evet, böyle. Çok beğendim. Sakinleşti, buradan daha rahat çıkabilirim. Evet, bu da muhteşemmiş. Yani şu iş çok harika. Evet, gece odası isminin hakkını veriyor. Kuş gagaları var. Yılan. Şurada da bir yılan kemiği vardı. Bakın, şurada saçlar. Aşağıda da yine saçlardan yapılmış bir heykel. Kirpi dikenlerinden başka bir şeyler yapılmış. Burası bir demet. Evet, bitki, bu çiçekler tam gece odasının karşısında aslında böyle bulutlar var. Bu işler tek başına bir tuval olsa şu ilgimi çekmedi. Ama böyle yan yana ve bu duvarın karşısında olduğu zaman sanki geceyi izleyen, tam karşıda karanlık, tam karşısına konmuş siyah duvarda böyle olması ilgimi çekti. Mantarlar. Gece ve karanlıkta yetişir mantar zaten.
Çok ilginç değil mi yani bu çizmeler? Şu an Folya sergisindeki gece odası kısmındayım. Burada da o kadar çok iş var ki. Detay 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 böyle. Şimdi size yine böyle kısa bir göstereyim. Bu sefer isimleri biraz daha öğrendim. En azından merak ettiklerimin isimlerini söyleyebilirim. Bu Necla Rüzgar heykelleri var aynı zamanda sergide. Bu da böyle kuşla mücadele ya da düşmek böyle bir şey. Şuradaki yılan iskeleti Amaliya'mış. Bu uzak doğulu bir sanatçı. Ve böyle devam ediyor. Şunu öğreneceğim. Şu çiçekleri merak ediyorum. Özellikle merak ettiklerim neler diye bakacağım yani. Daha çok beğendiklerim. Şimdi etraf daha sakin olunca daha güzel çözdüm. Ay zaten şu kuş sesine takılmıştım. Videoda bu saçların arasından şey çıkacak. Muhabbet kuşu çıkıyor. Çünkü saçların arasından bir sürü şey çıkıyor. Yine Sena isimli sanatçının çok gür saçları olan bir arkadaşı var ve saçların arasından bir sürü şeyler çıkıyor. Kuş da çıkıyor, malzemeler. Ve hemen altında şöyle saç topları var. Yukarıda işleri olan Fatoş İrve'nin bu saçlarda. Ayrıca şimdi size ayrıca göstereceğim. Şunlar da var yine. Saç gülleleri deniyor. Böyle doğudaki kızların saçları. Orada saçlar tabii daha gür. Ve bu sanatçı da aslında hapiste falan yatmış. Doğulu bir sanatçı. Orta saçları uzamış ve sonra kesiliyor ve saçta aslında bir hafıza da vardır. Yukarıdaki bir işte de yine toprak zemin üzerinde saçlar var yuvarlak şekilde. Ve üzerinde de böyle dalga deniz gibi bir hal var. Aslında orada biz çok elementi bir araya getirmiş. Şimdi işler tam yerine oturuyor. Şurada da bir gülle var aslında bakarsanız. Bu da böyle altınla boyanmış dikenler. Diken, saç, hatıralar yani saçların hafızası ve vücuttaki aslında onlar da diken gibi de batar insana bazen. Bu da Fatoş Şirvan'ın bir işi. Yine saçlar. Böyle bakıldığı zaman gerçekten hepsi yerli yerine oturuyor. Şimdi şöyle de göstermek istiyorum. Yukarıdaki de yine çok özel bir şey. Yabancı bir sanatçının da yukarıda da kuş tüyleri var bir sürü. Ve ay kraterini anlatıyormuş. İşin ismi Ay. Ben bunun Ay olduğunu anlamazdım işin ismini görmeseydim. Şimdi bakın burada bir yılan var. Burada yine şey var. Kirpinin mektupları deniyor. Oklu kirpinin. Kirpi dikenleri var zaten. Her çiçek insan mı? Hepimiz çiçek açarız. Öyle bir şeydi evet bu işte. Ama ben özellikle bazıları daha böyle yerli yerine oturdu. Onları paylaşmak istiyorum. Burası gece odası. Gece odasında mantarlar var. Mantar heykelleri var. Gündüz odasında ise mantar fotoğrafları, görselleri, resimleri var. Bunlar mürekkepli işler. İlk gördüğümde de bunlar mürekkeptir dedim. Doğru. Hatırlıyorum, biliyorum ya da hissetmişim. Şu çift başlı yılan var. Ouroboros vardır aslında kendi kendinin kuyruğunu yiyen yılan. Bu çift başlı yılan. Bu da Sena'nın. Bu sanatçıları daha inceleyeceğim. Genç kadın sanatçılar Türkiye'deki. Şu küçük derili işler var. Şimdi arkaya döneyim, geçeyim. Bu mavi saatmiş bu işin adı. Aklıma gelmezdi bu. Hani bazı çiçekler belli saatte çiçek açar ya. Herhalde sanırım onunla ilgili. Rengi gerçi mor, mavi denmiş. Şöyle ilerleyeyim. Diğer tarafa geçeyim. Çünkü yine beğendiğim işlerden bir tanesiydi. Şunlar böyle Afrikalı bir sanatçı sandım. Bu satranç takımını. Ahşap ve deriden oluşuyor. Kore Ariş'in ve Kore Ariş'in böyle birkaç küçük çalışması var. Şunlar da yine Afrika işi sandım değilmiş. Bunlar Melike Abasıyan'ı Kurtiç. Ne biliyordum o yüzden bazılarının da kim olduğunu öğrenmek istedim. Diğer şimdi gündüz odasını da bir geçeyim de sakinken bir de öyle eserlere bakayım.
Burası da gündüz odası. Aslında bu işlerin de gece odasının da gündüz odasının da tek tek işlerin kim kimdir söylüyor. Ama yani bu gerçekten öncelikle göz zevkimi tatmin ediyorum. Ondan sonra belki tek tek de bakarım ama gerçekten inanılmaz. Şu sergiyi oluşturmak da inanılmaz. Çok güzel şeyler var. Gündüz odasının ruh hali tabii ki başka. Ama yani yine de baktığın zaman geceyle de çok benzerlikleri var. Yani şuraya geliyoruz bakıyoruz yine mantarlar var yani. Gündüz mantarları, gece mantarları, gibi bitkiler, çiçekler. Bu yukarıdaki Sela'nın işi. İşin ismi Rüzgar. Memeler var. Bu da iman tahtası deniyor. İman tahtası göğsün üzerindeki tam oradaki yerde. Okulda gösterirlerdi. İman tahtası burası. Toz porselen. Şöyle geliyorum. Michael Taylor. Işık Güner. Mesela şöyle bir şey var. Gece odasında mantarların heykeli vardı. Burada resimleri var. Ben şuna bağlıyorum. Mantarın heykelini, mantarın şeklini elinle dokunarak karanlıkta da mantar formunu anlayabilirsin. Ya da heykele dokunarak formu anlayabilirsin. Ama resmi yapmak ve resmi görebilmek için ışık lazım. O yüzden de resimleri var. Resim daha ışıkla bir araya gelen, ışık gerektiren bir sanat dalı. Burada da mesela çiçeklerin rengini, resmini falan şeyleri daha çok görüyorsunuz. Böyle bakacağım dediğim gibi bazılarını böyle çok beğendim. Onların ismini özellikle öğreniyorum. Şu duvarı beğendim özellikle. Şu siyahlar içindeki resim Andy Harper. Ondan sonraki tüm işler Camille Rocha'nın. Camille Rocha demiştim. Rahmetli sanatçı Hüseyin Alptekin'in Brezilyalı karısı girişte de mesela şey var, büyük heykel gibi falan, eğrel tortu falan diyordu, kağıt iş. Şu terkariler de olmuş. Tabii ki birileriyle işbirliği, terkariyi kendisi yapmamış. Terkari tasarımı kendi tasarlayıp yaptırmış oluyor gümüşten. Şu dikey işler de onun emin değilim. Bakalım. Şurada çok güzel tabaklar falan kiminmiş. Anonim. Bazıları da anonim zaten. Şu heykelleri çok sevdim. Bunlar hepsi anonim botanik heykeller imiş. Bu yabancı bir sanatçının, şu iki tane yukarıdaki de hepsi anonim. Bu Sena'nın bir işi. Herhalde demin saçlar vardı. Arkadaşının saçını tarıyordu. Şimdi suyu tarıyor. Bu da Necla Rüzgar. Yukarıda başka heykelleri var. Böyle kuş kafalı insan, kuşumu içime sakladım değil mi işin ismi? Kuşu gövdeme sakladım. Bu kısma geliyorum. Bunlarda da herhalde anonim işler olsa gerek. Burada da bir kuşkonmaz görüyorum. Kuşkonmaz çizimi zaten bolca vardı. Dedim ya, ben buradan şey yapıyorum bir yandan. Evet, anonim işler, küçük küçük işler. Şu aşağıyı göstereceğim. Ben bunlara deselerdi ki bunlar aynı sanatçının, inanırdım. Değil. Yani iki tanesi aynı kişinin, şey var bakın, enginar var, kuşkonmaz var. Burada da tabii omurga, beyin falan. Bu en baştaki bu kış kimin? Bakıyorum 23 numara, 23 numara Bonissimo. Bonisi 22 numarada aynı. Evet, Bonissimo'nun. Bakın. Seramikti bunlar sanırım. Ya zaten sürahi porselen. Evet, porselenmiş bunlar. Tabii seramik bilmek gerekiyor. Şunlar da çok güzel. Şu en son işte Tony Mattel. Silikon fiber glass. İsmi de mahvolmuş bacak. Ay, gösteremedim. Böyle. Odada böyleymiş. Detaylı inceleyince her şey daha güzel yerli yerine oturdu.
Şu iş Henrik Oliveira. Zaten size bu işlerin tek tek kime ait olduğunu söyleyemem yani. Şuradaki iş de onun, tarzı onun. Şu da onun. Baksanıza ya böyle sarmış, köşkü sarmış gibi. Şimdi ben burayı böyle keyifle geziyorum. Yani burayı şu anda sadece göz zevkimi tatmin etmek için ve arada üzerine konuşmak şeklinde geziyoruz. Bakın arkada da böyle bir iş var mesela. Şunu da yapıyorum ama bu rehber yüzlerce iş, yüzlerce. Şöyle bakın içinde kaybolduk ama şey gibi olmuş, böyle bitkiler sarmış eski bir köşk gibi burası. Hatta bana bir diziyi hatırlattı böyle. Hangisiydi? Mantarlar falan geliyordu ya. Bir tane de böyle bağışıklığı olan bir kız vardı. İsmini hatırlayacağım o dizinin. Onu hatırlattı bana ortam. Ya da yani böyle dünyanın sonu gelmiş, ondan sonra bir köşkü de bitkiler basmış gibi. Ben bu tür işleri çok seviyorum. Bunlar genelde kadın sanatçıların işleri oluyor. Evet, Tamar Kasparyan. Bu da bir kadın sanatçı. Yanılmadım. Seramik işleri. Seramikten çok güzel işler çıkıyor. Bir de akrilik üzerine. Yağlı boya. Bu aşağıdaki işin devamı. Ha, şu tür balonlu bu tür mekanizmalı işleri sevmiyorum. Ne güzel ışıkta vurmuş. Bu nedir? Şöyle bakacak olursak kirpi dikenleri var. Ne olduğuna bakacağım. Bunlar maskeler. Eş yüzümü bulunca kendimi de çekeyim istedim şu ortamda. Bahçe böyle. Arkada bu hurma ağacı gibi siyah dallarıyla. Ne kadar güzel bir iş. Deniz dalgasını hissediyorsun. Deniz gibi dalgası var ama toprak. Sanırım video projeksiyonu aşağı yansıtılmış. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar da böyle şeymiş, saçtan yapılmış toprak, saç, pamuk tarağı ve sesli bir video işi. Çok bayıldım. Fatoş İrven. Şurada da işler var. Bakın bunlar da böyle lahana gibi durmuyor mu? Çok çorbası falan var, sarmalar var. Bir çöp yığını gibi. Şurada, şu köşkte çöpün ne işi var? Yine böyle bir seramik işi. Ama yok, benim en bayıldığım iş kesinlikle şu. Şu anda. Yani birkaç tane çok sevdiğim iş var ama bunu çok sevdim. Çok güzel bir buluşta. Bunlar nedir? Resimler. Şurada da bir tane iş var. Bakın bu da oldukça yaratıcı bir iş. Şimdi vantilatörler estikçe bunlar da sallanıyor şu kuşlar kağıttaki. Ha bir tek ben mesela ne zamanın işi bu? 2018. Ben şunu da düşünürdüm. Bunlar kanat olsaydı nasıl olurdu? Çünkü kanatlar sallanır ya. Ama kanatların fotoğrafını bulmak çok daha zor. Bunu bulabilirsiniz. Burada da bir iş var. Bu işte Merve Tuna. Dövme aletleri. Ha, dövme derken dayak dövmesi sanırım. Kamçı, kırbaç, yün dövücü. Bakın. Bakın şu ağaca, palmiye ağacına aslında araba lastiklerinden oluşmuş. Çelik ve araba lastikleri. Ne kadar etkileyici değil mi? Yani o kadar güzel gözüküyor ki çok yanına yanaşmazsan araba lastiği olduğunu anlamazsın. Şuna bakayım. Şu işteki malzemeleri sayıyorum. Murano camı, örülmüş saman, ip, seramik, kil, reçine, akrilik, boya ve boncuk. Şunlar da saman nerede? Camlar var Murano camı, akrilik.
Şunlar ise seramik, ahşap ve boncuk. Ya seramikle çok güzel işler yapıyorlar. Kesinlikle ressamları geçti seramikçilere, yaratıcılıkta. Heykeltıraşları da. Ay burada da kim izliyor beni diyordum. Meğerse bir iş var. Kim olduğunu bulmam lazım ama tabii. Bu eserler Necla Rüzgar'ın kim olduğunu biliyorum. Bu da Camille Rocha'nın. Camille Rocha Brezilyalı bir sanatçı. Çünkü kendisini tanıyorum. Rahmetli Hüseyin Alptekin'in karısı idi kendisi. Bu da asılı eğrelti oturuyor. Gerçekten yeni ya da benim yeni tanıdığım Türk sanatçılarından çok güzel işler çıkmış. Türk kadın sanatçılarından. Fatoş İlber yine deminki beğendiğim işin sahibi. Bu da bir video yerleştirme. Ama deminki işi daha çok beğendim ama ben böyle kadın ve doğa işlerini çok seviyorum. Bu kimin yabancıdır? Şu değil mesela. İşleri insan bu kadar çok şey olunca karıştırıyor. Bunun ismi At Kestanesi Tomucu. Bu erkek bir sanatçı ama bakın karşımdaki kadın sanatçı. Necla Rüzgar girişteki şeyler vardı ya hani kim olduğunu biliyorum ağaç kuş yüzlü adamlar vardı falan. Aynı tarz iş ama daha farklı. Burada küçük küçük geyikler var, dev kuşlar varken Necla Rüzgar. Şimdi çok sevdiğim bir kadın sanatçının işinin oraya geldim. Birazdan daha girip yakından çekerim. Canan'ın işini. Canan böyle geleneksel sanatla, masallarla işte mesela bakıyorsunuz burada bir şahmeran var, kuş var, masallar var. Bunlarla geleneksel sanatı ve kadın sanatı diyeceğim çünkü kadınlar bu tür işleri çok güzel kullanıyor. Payetler, boncuklar, ışıklar gerçekten bizi masal diyarına götürüyor. Şuna bakın şu ağaç ne kadar masal ağacı. Şu kuş anka kuşu. Yani ben anka kuşu dedim. Arkada da yine bir kuş var. Tepede kelebekler. Çok güzel. Şöyle sevdiğim işlerin önünde de ayrıca çekiyor tabii karanlık. Karanlık gösteriyor ama bu işi de. Onları da göstereyim. İşlerinde bakayım arasına şuna da bakacağım. Şuna o kadar beğenmedim ama iki tane yuvarlak top şimdi de balon meme gibi de geldi bana. Şu da yine yılan, şahmeran demin görmüştük. Mesela şu kirpi dikenleri var. Sena. Bu kızın yani yine Sena'nın eseri farklı bir şey. Bir de şu karşıdaki iş var yani mesela. Memeler falan var. Kibeli. Yani böyle farklı tarzda işler. Şuna gelelim. Buna da bakacağım. Şu odaya da gireceğim. Ay yine. Ay ne güzel şeyler yine bu alttakiler gibi. Burada da mı yılan var? Bahçedeydi zaten. Şimdi Adem Havva aklımıza gelir. Adem Havva'yı kandıran ne vardı? Yılan vardı. Bakın şunlar Adem Havva. Şu tabutu görüyor musunuz? Çok acayip. Şu tabutu görüyor musunuz? Ay, çok acayip gerçekten. Çok gerçekçi. Böyle garip bir ürkütücülüğü de var. Ve neydi? Şunlar da var. Bu da mesela demin gösterdiğim Sena isimli sanatçının. Evet yukarıdaki bir Adem Havva tasviri. Bu Adem Havva mı diyor. Ya bana o kadar beğenmedim açıkçası söyleyeyim.
Yine bu işlerde de kim kimdir'e girmeyeceğim çünkü işler karışıyor. Evet. Şimdi bahçedeyim. Hafif bir yağmur vardı, dedim gözlüklerimi kirletmesin diye. Şöyle ufak ufak heykeller var. Ama ne nerede? Biraz keşfetmek zor olacak. Şurada bir göl var. Gölün ucunda kuş kadın. Ucunda diye dedim ya. Dört Ecem Yerma isimlere bakıyorum. Canan'ı bulursam iyi olur. Canan oradan şey yaparım diye düşünüyorum. Kuş kadın. Kadın ve kuş. Benzeyen bir şey görürseniz haber verin. Şu mavili yerden de anlayabilirim. 16 numara. 16 mı? 10 numara. Kuvvet, ipler, boncuk, fiberglass, reçine. Evet, tamam. Bu mesela 10 numara. Bulduk bir tanesini. Şu 9 numaraydı. Bu da burada bir iş var. Gölün orada. Bakın boncuklar falan. Mavi mavi. Aynen böyle. Şimdi terse çevireyim. Biraz da bahçeyi gezdireyim size. Bakın böyle bir heykel takım. Şu boncuklu iş tarafta da var. Ay ne güzel böyle şeyler olur ya. Bu kuş sesi nereden geliyor? Bir iş. Kuşa doğru gidiyorum. Son dönemde ben böyle kuşlara ayrı ilgi duyar oldum. Ay, 2 numara. 2 numara mı? Acaba bu birdir bir oynayan iskelet. Yok, burada kağıt işi yok. Burada bunları keşfetmek de zor oluyor. Şu da büyük ihtimalle bir iş. Yılan var orada bir tane. Bak üstünü örtmüşler. Bir yılan. Şöyle bahçeyi biraz daha gezdiriyorum ama burada işleri bulmak da zor. Hele yağmurda olunca. Ortam sakinken daha güzel geziliyor, daha anlaşılıyor ve işlere de bakınca, materyallerine, isimlerine bakınca, kıyaslayınca daha güzel yerine oturdu.